Merhaba arkadaşlar. Bugün sıfır kodlama ile sadece MA200'ü kullanarak strateji oluşturacağız. Bunu TradingView üzerine yapacağız. 1 dakika içinde gerçekleştireceğim. Daha sonrasında ise yorumlama ve daha nasıl geliştirebiliriz bunları göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet, TradingView'i açtık. İndikatörler kısmına MA yazıyoruz. MA'yı grafiğimize ekledim. İkinci olarak da Optalgo yazıyorum. Komüniteye açık olan backtest aracını ekledim. MA'yı 200 length'te ayarlıyorum. Daha sonrasında ise backtest aracını açıyorum. Burada ikinci kısımdan close seçili zaten. Close eğer büyükse diyorum MA'dan long ve kapa sinyalleri oluştur diyorum. Evet, direkt sonuç geldi. Şu an 2019 ile 2025 arası bu tarihte sadece MA200'ü kullanarak al sat yapsaymışız bu sonucu görüyormuşuz. Mavi olan Ethereum, yeşil olan ise stratejinin yaptığı kar. Drawdown'ı Ethereum'a göre gayet düşük. P&L olarak toplam getiri olarak da Ethereum'dan yüksek gözüküyor. Sadece EMA'ya göre giriş çıkış yapıyor. Evet, mesela gördüğünüz gibi burada EMA biraz düz gittiği için bir sürü gir çık yapmış. Ama bu uzun trendleri yakaladığı zaman güzel getiriler gözlemlemişiz. Mesela Bitcoin üzerinde de inceleyelim. Mesela Bitcoin'de nasıl bir performans sergilemiş. Bitcoin'de de daha iyi gözüküyor Bitcoin'den hem drawdown olarak hem de total P&L olarak. Mesela farklı Solon'da vesairede de bakabiliriz. Bu şekilde mesela Solon'da da bu şekilde performans sergilemiş. Şimdi ikinci kısım olarak da geliştirme konusundan bahsedeceğim. Evet, ikinci kısım olarak da başlayalım. Nasıl daha fazla geliştirebiliriz diye. Şimdi mesela bu stratejide hoşnut olmadığımız durumlar, mesela burada çok fazla gir çık yapması. Bunu nasıl azaltabiliriz dersek aslında gene EMA'yı kullanabiliyoruz. Mesela EMA'nın burada pozitif olduğunu görüyoruz. Burada mesela hafif negatif olduğunu görüyoruz. Burada da hafif yatay olduğunu görüyoruz. EMA'nın eğimini kullanarak aslında yani bunun artışına bakarak karar verebiliyoruz. Hemen mesela ayarlardan burayı açalım. Şimdi diyeceğim ki mesela buradan EMA'yı seçeceğim. EMA'nın rising olmasını yani yükseliyor olmasını istiyorum. Buradan da kaç bar bakması gerektiğini söyleyeceğim. Mesela 2 dersem 2 bar yükselmesine bakıyor. Mesela buradaki işlem sayısı azaldı. Mesela bunu arttırırsam işlem sayısının azalmasını bekliyorum. Hafif konumları da değişiyor çünkü gerektirdiği yükselmeler de değişiyor. Yani böyle aslında yaptığı işlem sayısını azaltabiliyoruz. Mesela şöyle göstereyim. Onu da mesela bu kuralı koymadan önce kaç işlem vardı? Mesela 185 tane işlem vardı. Bu kuralı açtıktan sonra 86 işleme düştü. Mesela getiriyle drawdown aşağı yukarı aynı kaldı. Ama işlem sayısı bayağı azaldı. Yani böyle gereksiz işlem yaparak aslında para kaybetme olasılığını da düşürebiliyor. Bu şekilde aslında küçük küçük filtrelemeler yapabilirsiniz. Yani mesela atıyorum hafif az olsun derseniz mesela 2 bar boyunca bakabilir, inceleyebilir. Böyle mesela Bitcoin'de vesairede bakabilirsiniz performansı ve trade sayısını nasıl değiştiriyor diye. Evet, buna ek olarak bir de şundan bahsetmek istiyorum. Backtest içinde başlangıç bakiyesini de değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu an yüksek bir bakiye var. Tüm grafiklerde çalışması için. Bunu mesela 1000 yaparsınız belki sizin için daha algılanabilir olabilir. Mesela 1000 yaptım. Buradan ne anlıyorum? 1000 dolarım 23 bin dolar olmuş. Anlıyorum. Bu Bitcoin'le işlem yapıldığı süre boyunca sadece Bitcoin'e tutsaydım 14.600 dolar civarı param olacaktı. Yani bu drawdown Bitcoin'e kıyasla bayağı düşük. Onu da kıyaslamak için şöyle yapabiliriz. Şimdi ben burada leverage'ı arttıracağım. Diyeceğim ki leverage 3 katına çıksın. Şimdi Bitcoin'in önceden %75 düştüğünü biliyorum. Ya da %75'ten fazla. O yüzden bu şekilde kıyaslayacağım. Mesela drawdown'u çok fazla arttırdım. Bitcoin'in maksimum düşüşünden hala bu drawdown az. Yani aynı risk seviyesinde olsaydı profiti bu şekilde oluyormuş. Yani mesela 1000 dolarınız 435 bin dolar oluyormuş. Tabii ki hani bu çok riskli olduğu için çalıştırmak istemeyiz bu şekilde. Ama hani sadece niye drawdown'a bu kadar önem verdiğimi anlatmaya çalışıyorum. Risk bazlı inceliyoruz çünkü. Biz aslında yani Bitcoin'le aynı getiriyi sağlarken aynı zamanda riskin de düşük olması aslında çok büyük avantaj. Bu sayede hala strateji uygulamaya devam edebiliyoruz ya da içimiz biraz daha rahat ediyor. Yani şimdi %80 düşmesi var. Bir de
%28 düşmesi var. Yani bu şekilde aslında stratejileri değerlendirmek önemli. Evet, genel olarak paylaşacağım bilgiler bu kadardı. Bu stratejide otomate etmek istersek buradan alarm oluşturabiliyoruz. Yani buradan alarm oluşturup Optalgon'un kendi sitesi içinden burayı doldurup alarm kurduğumuz anda direkt otomasyonda hazır oluyor. Bunu da kısa bilgi olarak ekleyeyim. Evet, bu videomuz bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Mutlaka takip edin, yorum yapın, sorularınızı sorun. Evet, görüşmek üzere. Bay bay.